Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, bugün 5. notayı okuyacağız. 17. lemadan. 4. nota 2 paragraf bir programımızı almıştı. Bir önceki programı ona tahsis etmiştik. 5. nota ise uzun, kaç sayfa? 4 sayfadan da fazla. Evet. 7 sayfadan oluşuyor. Herhalde birkaç programı bölmemiz gerekecek. Başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. 5. nota. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti. Avrupa'nın fenleri, ki şu anda Avrupa değil, yani bütün Asya, Afrika, dünyada okunan artık küreselleştirilen maalesef bilimsel metot, bütün İmam Hatipler dahil bu metot geçerli. Avrupa fünunu ve medeniyeti hegemonya kurmuş dünya üzerinde. Eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat-ı kalbiyede, yeni Said'in kalbi yolculuğunda emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek, kalbi hastalıklara dönüşerek ziyade müşkilata medar olduğundan bil mecburiye yeni Said zihnini silkeleyip müzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhavereye mecbur olmuştur. Burada hani temellerin duruşması gibi böyle dünyada hükmeden, hegemonya oluşturan Batı medeniyetiyle ve Batı medeniyeti lehinde konuşan nefsiyle aslında bir yüzleşme yaşanıyor. Bir yüzleşme, bir hesaplaşma bu notada okuyacağız inşallah. Evet. Çünkü yani bizim içimizde de yani Avrupa'nın bilimsellik adına bu mevcut materyalist bilimin, materyalist felsefenin savunucuları var. Başta kendi nefsimiz de olabilir. Çünkü Bediüzzaman da ben de diyor, eski Said de o fünunu ve felsefeyi okuduğu için kendi içinde nefsi onun lehinde konuşmalar yapınca diyor, onunla bir yüzleşme ihtiyacı hissettim. Evet. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. İlk başta bir not koyuyor, Avrupa ikidir. Birisi İsevilik dini hakikisinden ve İslamiyet'ten aldığı feyiz ile hayat-ı içtimai beşeriyeye, insanların sosyal hayatına, o hayatı kolaylaştıracak nafi sanatları, faydalı sanatlar, teknoloji üreten Avrupa var. Ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları, yani fenleri takip eden, bilimleri esas alan Avrupa'ya hitap etmiyor. Onları ayırıyor, istisna tutuyor. Malum felsefeyi de ayırıyor. Yani materyalist felsefeye karşıyım ama diyor, yani dinle barışık felsefeye Asay Musa'nın başında karşı olmadığını söylüyor. Bediüzzaman'da toptancılık yok. Yani tümüyle değil, iyisini al. Huzma, safa, dama, keder prensibi var. Safa vereni al, keder vereni bırak. Onun için fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var diyerek, yani en fena bir adamın da
güzel bir sözünü alabiliyor. Onu ondan ayırıyor. Evet. Evet, o Avrupa diyor yani çatıştığım, yüzleştiğim Avrupa o değil. Gerçekten şimdi görüyoruz yani Avrupa bu mesela bu Gazze meselesinde değil mi? Zulme karşı çıkan Avrupa ülkelerinde yani İsveç'te, İspanya'da, ondan sonra birçok başka ülkelerde gösteriler yapıldı. Hatta bizden daha etkili gösteriler yapıldı. Yani bizim futbol maçlarında Filistin bayrağıyla duyduğum kadarıyla söylüyorum istimağıma göre yani maçlara, stadyumlara Türk bayrağından başka ve takımın bayrağından başka bayrak sokulmazken mesela çok destek veren tribünler değil mi böyle Filistin bayraklarıyla donanmış bir halde maçları yapılan ülkeler oldu. Ülkeler oldu. Karda, kışta, kar yağışı altında mesela İsveç'te böyle Filistin bayraklarıyla gösteri yapanlar oldu. Yani bugün bir ateşkes, antlaşma o da ne kadar geçerli olacak bilmiyoruz ama buna İsrail mecbur kalmışsa öyle keyfinden değil yani insanlıktan yana değil. Bu tür şeyler, boykotlar bu tür Avrupa ülkelerinde ve dünyada Siyonizmin aleyhine yapılan gösteriler bir noktada ona pes ettirdi, onu diz çöktürdü, mecbur bıraktı. Bırakmasa çünkü kendi kaybediyor yani. Gittikçe daha çok kaybediyor. Öldüre öldüre aslında kendini öldürüyor. Gazze'deki kardeşlerimiz ise öle öle diriliyorlar. Hakikat böyledir. Şimdi dolayısıyla yani bu tür burada bütün dünyadan gelen bir destek var. Hakkın yanında, hakikatin yanında, zulmün karşısında sessiz kalmayan, zalime taraftar olmayan, zalime tepki duyan, mazlumun yanında yer alan bir kesim var. Öyle kalplerin, vicdanların dirilmesine sebep oldu. Yani bu durum dünyada iyi bir gelişme. İşte buna hitap etmiyorum ya. Bunlarla biz dostuz zaten yani. Zaten Kur'an da onları çağırıyor. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynena ve beyneküm. Aramızda ortak bir kelimeye gelin diyor. Yani kula kul olmayalım, Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, Allah'ı bir tanıyalım. Zulmün, haksızlığın karşısında yer alalım. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor peki? Bunlar da bu dönemde yaşayan insanlar olduğuna göre nasıl böyle faziletli kalabilmişler? İsevilik dini hakikisinden, İseviliğin yani sonradan bozulmuş şekli değil, hakiki dininden ki o zaten İslamiyet'te devam ediyor. Ve İslamiyet Avrupa'da, İspanya'da değil mi? Uzun süre orada saltanat sürmüş. Bir devlet kurulmuş. Endülüs Müslümanları orada değil mi? Avrupa'ya yıllarca ışık saçmışlar. Ve biz Endülüs'te borçluyuz diyorlar. Hakikatperest Avrupa tarihçileri Rönesans ve Reform hareketlerini Endülüs'e borçluyuz. Oradan geliyor. İsevilik dini hakikisinden ve İslamiyet'ten aldığı feyiz ile hayatı içtimai beşeriyeye, insanlığın sosyal hayatına nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden, fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum. Bu tabii nedir? Onu da biraz açalım.
adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunlar, yani fünun, fenler, bilim dalları, aslında bütün bilimler, bütün bilim dalları, bütün fenler adalet ve hakkaniyete hizmet eder. Yani bilimlerin hiçbiri dinle çatışmaz. Çünkü bilim bir fotoğraf çeker, yani olup biteni gözlem yapar ve bu gözlemlediği şeylerin işleyiş kanunlarını araştırır. Onun için bilimin kendisi hiçbir zaman kötü olmaz ve dinle karşı karşıya gelmez. Çünkü dini Allah gönderdiği gibi bilim dallarının konusu olan, inceleme alanı olan, gözlem yaptığı kainatı da Allah yaratmıştır. Varlıkları da Allah yaratmıştır. Yani bilim dediğimiz şey o zaman Allah'ın nasıl yarattığının incelenmesidir. Zaten Kur'an'da onun için bakın Allah nasıl yaratıyor diyor, inceleyin diyor. Yani bizi gözlem yapmaya davet ediyor. Felsefe akla dayanır. Felsefenin dayandığı aklı da Allah yaratmıştır. Bilim gözleme ve deneye dayanır. Bilim dallarının gözlem yaptığı ve gördüklerinden deneyler çıkardıkları varlıkları da Allah yaratmıştır. Onun için Allah'ın dini hem felsefeyi hem bilimi kapsar. Yani onlarla ayrı düşmez. Neyle ayrı düşüyor peki? Materyalist yorumlarıyla ayrı düşüyor. Yani felsefenin ve bilimin materyalist yorumları da bilim maskesi altında sunulunca bu sefer, halbuki onlar bilim değil yani. Dinin yorumu da din değildir, bilimin yorumu da bilim değildir. Bu zamanda materyalist bir yorumla, pozitivist bir anlayışla sunuldukları için, okutuldukları için bir çatışma meydana geliyor. Bizim itirazımız bunadır. Yoksa bilimin kendisine zaten Allah inceleyin diyor. Allah'ın incelemesi, inceleyin dediği varlıkların işleyiş kanunlarına biz niye karşı çıkalım? Bu dine de karşı çıkmak olur. Evet, onun için bunları ayırıyor. Peki neyle yüzleşeceğiz o zaman? Belki felsefeyi tabiiyenin zulmetiyle, bakın tabiat felsefesinin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek, beşeri sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki, o zaman o seyahat-ı ruhiyede affedersiniz, o seyahat-ı ruhiyede mehasin medeniyet ve fünunu nafiadan başka, medeniyetin güzellikleri ve faydalı fenlerden başka olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa, sen sağ elinle sakim, yani hastalıklı ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi?
Aya görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şiametinle, yani senin uğursuz bakışınla sadece insanı maddeye hapseden, manayı dışlayan yorumlarınla kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen biçare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Ya bu ifadeler çok gerçekten etkili efendim. Yani insanın bu Batı medeniyeti, materyalist bakış insanın maddesiyle uğraşıyor. Manasını ihmal ediyor. Ruhunu, kalbini, vicdanını ihmal ediyor. Halbuki insan ruhuyla, kalbiyle, vicdanıyla insandır. Yani içinde siz bir huzur temin edemezseniz sadece dıştan böyle şatafatlı, gösterişli işte leon lambaları, renkli ışıklar altında böyle işte reklamlarla böyle renkli bir takım şeyler önüne sürerek ve onu oyalayarak nasıl mutlu edeceksiniz? Batı medeniyeti şimdi bunu yapıyor. Değil mi? Ürettikleri teknoloji bile, yani internet, sosyal medya bile hep böyle hazır, kısa, oyalayıcı şeyler önlerine sunuyorlar. Onun için gençler maddenin dar kalıpları içinde hapsoldukları için, yani mananın engin boyutlarından, büyük ufuklarından mahrum kalıyorlar. Mahrum kalıyorlar. Derin düşünemiyorlar, büyük düşünemiyorlar, sonsuzluktan koparılmışlar. Onun için yalnızlaşmışlar. Yani kitlesel yalnızlık dedikleri, kalabalıklar içerisinde yalnızlık yaşadıkları bir durumla karşı karşıyalar. Akıl fonksiyonunu icra edemiyor. Akıl hep böyle dar düşünüyor, büyük düşünemiyor. Şimdi böyle görünüşte şatafatlı, yani dışı cennet gibi ama içi cehennem olan bir vaziyet, Batı medeniyetinin ortaya koyduğu bir vaziyet. Yani gerçek mutluluk bu mudur? Yani bununla mı insanları mutlu etmeye çalışıyorsunuz? Şu tabir gerçekten ben Amerika'da da gördüm, böyle bir Manhattan'ı uzaktan seyreden New Jersey'den bir tepe var. Işıklar filan, o yüksek binalar aralarında işte 8. cadde diyorlar filan, böyle eğlence yerleri. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun diyor. Yalancı cennet içinde cehennem azabı çektiriyorsun ve yaşatıyorsun. Yani lay lay lom bir hayat, ha 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 hi hi hi, böyle dışarıdan görünüşte şenlik ama biraz gerisinde yalnızlık. Kimse kimsenin gerçek halinden anlamıyor, gerçek dost bulamıyor. Böyle herkes yalnız ve herkes huzursuz, mutsuz, perişan. İçine döndüğünde ise, işte içine döndüğünde ise, kendisiyle yüzleştiğinde ise böyle bir ıssızlık durumu yaşıyor. Yani senin mutluluk dediğin şey bu mu diyor. Bu mu? Mesela şöyle düşünelim. Dedi ya, ufak bir şeyde bu problemde hayal kırıklığı yaşıyor insan, etkileniyor. Mesela diyelim gözünüz ağrıdı, gözünüzde bir ağrı oluştu. Gittiniz göz doktoruna, dedi ki ya bir problem var dedi.
gözünü kaybedebilirsin. Görme özelliğini kaybedebilirsin. Vay be, yapma ya. Bu önemli bir şey yani, insanın görmesi, bir göz bile olsa. Ne yapacağız? Vay. İşte bir tedavisi var. Çok pahalı bir tedavisi var. İşte şimdi sağlık, ülkemizin sağlık yönü yani Türkiye'de sağlığın işte hastaneler filan Avrupa'dan da gelişmiş birçok yönüyle elhamdülillah. Eskiden yani Londra'ya gideceksin, Paris'e gideceksin. Pahalı bir şeyi var. Amerika'ya gideceksin deniyordu ama şimdi onlar buraya geliyorlar veya gelecekler. Neyse, o ayrı bir konu, ayrı bir mukayese. Ama insan neyse gereğini, değil mi, gözünü kurtarmak için yapar. Bir de iki gözünü birden kaybedecekse diyelim. Bunun için belki bütün malını, mülkünü feda edebilir gözlerini kurtarmak için. Ya şimdi insan Allah'tan kopunca, inançtan kopunca, sonsuz hayattan kopunca, ya zaten her an ölebilir insan. Her an ölünce, değil mi? Ölünce iki gözü de gidecek, iki kulağı da gidecek, dili de gidecek, aklı da gidecek. Malı mülkü zaten geride kalacak ama kendini bile ebediyen kaybedecek. Şimdi inançsızlık insana bunu söylüyor. Hiç olup gideceksin diyor. Şimdi böyle bir tehdit altında, böyle bir riskle yaşarken insan mutlu olabilir mi ya? Yani en ufak bir şeyde, yani ufak diyelim parasını kaybediyor, o gün morali bozuluyor. Değil mi? Bir organının sağlığını kaybetme riski varsa insanın bütün morali çöküyor. Küfür insana diyor ki yani sen sadece dünya hayatı senin hayatın, sonun hiçlik, her şeyini kaybetmeye mahkumsun. İnsan kaybetmeden de kaybedeceğini bilirse zevali elemin tasavvuru da bir elemdir. Değil mi? Zevali lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. Hani yani tamam kaybedeceğim ama kaybedene kadar tadını çıkarırım da diyemiyorsun. İşte böylece içten içe böyle örtbas ettikleri, kamufle etmeye çalıştıkları bir cehennem yanıyor insanın içinde. Küfür dediğimiz şey, inkar, böyle cehennem zakkumunun tohumudur ve bu dünyada insanın cehennemini başlatıyor. Şimdi böyle bir durumda insana sen nasıl mutluluk verebilirsin ki? Değil mi? Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Bak bunu Avrupa'ya söylüyor. Tekrar burayı okuyayım paragrafın tamamını. Aya görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması, yani basit bir işten ümitsizliğe düşmesi ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması, hayal kırıklığı yaşaması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şeametinle, yani senin uğursuz bakışınla, inkarcı bakışınla, kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennet içinde cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen biçare beşeri böyle baştan çıkardın. Batı medeniyetine söylüyor. Biçare beşeri böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Evet. Ey nevi beşerin nefsi emmaresi, insanlığın nefsi emmaresi, bu Batı medeniyeti
Yani bozulmuş, İsevi dininden uzaklaşmış, pozitivist, materyalist bir anlayışa teslim olmuş Batı medeniyetinin en güzel, en kısa isimlendirilmiş şeklidir. Nev-i beşerin nefsi emmaresi. Bu temsile bak. Beşeri nereye sevk ettiğini bil. Mesela bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında biçare, aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler zalimlerin gürültüleri. Batı medeniyetinin şu andaki dünya tablosu böyle. İşitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle müteellim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme, elem çekmeye tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur oluyor. Ya insaniyetten tecerrüt edip, yani insanlığını bırakacak, askıya alacak, nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalp taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin. Veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Kalp ve aklını iptal etsin. Gereklerini askıya alsın. Ey sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile, kör deha diyor buna, Deccal gibi, yani Deccal'ın bir gözü kör derler, yani Deccal'ın kör dehası, sadece dünyayı görecek gözü var, yani ahireti, sonsuzluğu görecek gözü yok. Bu Batı medeniyeti de sadece dünyayı gösterdiği için, maneviyatı, ahireti göz ardı ettiği için, Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye et. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı âlâ-i illiğinden esfeli safiliğine atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Ya bunda anladı yani. Şimdi hatta işte Oxford Sözlüğü, değil mi? Yılın kelimesi olarak seçmiş. 2024'ün kelimesi brain rot. Yani beyin çürümesi. Ya gençliğin beyni çürüyor. Yani beyni çürüyor. Beyin fonksiyonelliğini yitiriyor. Derin büyük düşünemiyor. Böyle. Kendileri seçmişler yani yılın kelimesi olarak. Beyin çürümesi kelimesini seçmişler. Ya. Bu illete karşı, bak bu bir hastalık, teşhis etmişsin bunu. Bulduğun ilaç ne? Muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Yani bırak düşünme. İşte değil mi? O eğlenmene bak. Efendim tamam böyle bir problem var ama en iyisi onu yok say diye. Bulduğu çözüm de bu. Bulduğun ilaç muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Uyutucu hevesat ve fantaziyelerin. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer. Bu yol, ikinci yol Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir diyor. Yani aynı yolu Kur'an ışığında, Kur'an'ın ayetlerinin ışığında gidersek hayat yolunu, o yol bize nasıl görünür, nasıl o yolda gidenler
giderler. Bunu söyleyecek. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şöyledir. Onu da okuyalım, bitirelim çünkü mukayese yapıyoruz madem. Sadece o küfür yolunu tasvir edip bırakmış olmayalım. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan-ı adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyor, geziyorlar. Öncekinde cenazeler vardı, garip, zulme uğramış insanlar. Değil mi? Onların ağlayışları, feryatları. Şimdi Kur'an ise bu hayat yolunu nasıl gösteriyor? O yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan-ı adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyor. Geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miri levazımatlarını alıyorlar. Onlara izin tezkeresi veriyorlar. O terhis olunan neferler, çendan ünsiyet ettikleri yani alıştıkları at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup sultanın ziyaretine ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişah ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz neci oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmiş iseniz göz ve baş üstüne geldiniz. Emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz. Ben tek başımla kalsam, sizler binler dahi olsanız yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil. Çünkü nefsim benim değil. Benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar-ı sürur ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. Sair ahvali sen kıyas et. Bütün o ikinci yolun seferinde tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevkiyat-ı askeriye var. Ve fiyat namında sürur ve mızıka ile terhisat-ı askeriye görünüyor. İşte Kur'an-ı Hakim beşere bu yolu hediye etmiştir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse böyle iki cihanın saadetine giden bu ikinci yolda gider. Ne geçmiş şeyden mahzun ve ne de gelecek şeyden havf eder. Hayat yolu yani mümin Allah'a teslim olur. Kendine düşeni yapar, Allah'ın takdirine boyun eğer. Yani ölümcül bir hastalığa düşse bile bu acemi nefer dediği o verilen örnek diyelim. Ölüm riski olan bir hastalığa yakalansa bile teslim olmaz. Mücadele eder, yaşamak ister. Çünkü hayatı, bedeni Allah'ın emaneti olarak görür. Onu koruması lazım. Ama ölümden de korkmaz. Yani Allah'ın emriyle, onun takdiriyle hayatımı bitirecek bir şeysen bile tamam o zaman baş üstüne geldin der. Hoş geldin. Yoksa yani beni denemek için acaba emaneti koruyabilecek mi diye böyle bir geçici bir şey de olabilirsin. Ben bilmiyorum onun için seninle mücadele edeceğim der. Allah'ın takdiri neyse ona boynum bükük der. Teslim olmaz. Kendine düşeni yapar. Mücadelesini sürdürür. Zaten ölüm olsa bile değil mi? Bu dünyadan bir terhis olacak. Hayat askerliğim sona erecek. Asıl hayata gideceğim. Önemli değil der. Böyle korku içinde değil, huzur içinde hayatını geçirir. Hayat yolunda da her şeyin Allah'ın takdirinde olduğunu düşünerek, ona tevekkül ederek
sekinet bulur, sükun içerisinde hayatını sürdürür. Evet, ey ikinci bozuk Avrupa, senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı diyor. Yani Avrupa medeniyetinin dayandığı esasları, temelleri burada irdeleyecek, onların yanlışlarını gösterecek, alternatif olarak İslam medeniyetinin dayandığı temel esaslarla karşılaştıracak. Ama bu karşılaştırmayı biz bir sonraki derse bırakalım. Evet, 17. lemanın 5. notası, uzun bir nota. Ona devam edeceğiz bir sonraki dersimizde. Burada bir ara vermiş olalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.